Karanlık çöker ve evin derinliklerinden gelen bir fısıltı duyulur. Eski bir film makarasının çıtırtılı sesi ve gölgelerin arasında saklanan bir varlık. 2012 yapımı Sinister, yalnızca bir korku filmi değil, aynı zamanda izleyicisini derin bir tedirginlik içinde bırakan bir kabustur. Peki, bir yazarın yeni taşındığı evde bulduğu eski kasetler nasıl bir lanetin habercisi olabilir? Ve bu görüntülerin ardındaki korkunç gerçek nedir? Gelin filmde adı geçen Bughuul'un gölgesinde gizlenen hikayeyi birlikte keşfedelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Dostlarım, ayrıca kanalın gelişmesi adına katıl butonundan da ufak bir bedel karşılığında bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. O halde, internetin altını üstüne getirdiğin halde bu filme dair detaylı bilgileri araştırırken benim videoma denk geldiysen tam yerindesin. Bakalım bu film hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş? Gelin birlikte bir bakalım. Scott Derrickson, Sinister senaryosunu yazarken bir polis dedektifiyle yaptığı bir görüşmeden ilham almıştı. Dedektif, ona bir olay yerinde bulunan eski ev filmlerinin ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatınca bu fikir filmin temelini oluşturdu. Filmdeki korku figürü Bughuul aslında daha grotesk bir görünüme sahipti. Ancak ilk tasarım test izleyicilerini fazla rahatsız edince daha insansı ve gölgeli bir versiyona dönüştürüldü. Merak etme dostum, bu tuhaf varlığın köklerine de ineceğim. Adım adım anlatmaya devam ediyorum. Filmde görülen Super 8 kasetleri Hanging Out, Pool Party, BBQ gibi görüntüler modern kameralarla değil, gerçekten de eski Super 8 kameralar kullanılarak çekilmiştir. Böylece görüntülerin bozulmuş, ürkütücü havası daha otantik hale getirildi. Filmin müziklerinde kullanılan bazı özel frekanslar izleyicilerde bilinçaltı bir rahatsızlık hissi yaratmak için tasarlandı. Dikkat edileceği üzere bazı sahnelerde insan kulağının algılamakta zorlandığı düşük frekanslı sesler duyulmaktadır. Bu yüzden filmi izlerken aniden huzursuz hissetmenize sebep olan duygu tesadüf değildir. Şöyle garip bir bilgiyi sizlerle paylaşmaktan keyif alıyorum dostlarım. Başrolde yer alan Ethan Hawke kendi filmlerini izlememe alışkanlığı sahip bir aktördü. Ancak Sinister'ı izlediğinde bazı sahnelerde gerçekten korktuğunu itiraf etmiştir. Ve izlediği gece uykusunda Bughuul'un daha korkunç bir şekilde göründüğünü dile getirmiştir. Final sahnesinde Bughuul'un kameraya yaklaşıp ansızın ortaya çıktığı anı hatırlıyorsun değil mi? İşte o sahne aslında filmdeki en düşük çözünürlükte kamerayla çekilmiş anlardan biriydi. Yönetmen bu sayede görüntünün daha bulanık ve hayaletimsi görünmesini özellikle sağlamıştı. Filmin test gösterimleri sonrasında birçok izleyici gece kabus gördüğünü ya da uyumakta zorlandığını belirtmiştir. Hatta bazıları filmi yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Ama dostlarım, bizler maalesef ki o versiyona hiçbir zaman ulaşamayacağız. Super 8 kasetleri sadece korkutucu sahnelerden ibaret değildi. Yönetmen bu kasetleri izlerken izleyicinin hipnotize olmasını sağlamak için özel montaj teknikleri kullanmıştır. Bazı kasetlerde sahneler 24 yerine 18 fps hızında oynatılmıştır. Böylece görüntüler biraz daha gerçek dışı, rüya gibi bir his vermiştir. Üstelik filmde Ethan Hawke'ın canlandırdığı Allison karakteri kasetleri izlerken yavaş yavaş takıntılı hale gelmektedir ve bir nevi zihinsel olarak ele geçirilmiştir. Bu, Bughuul'un fiziksel değil, psikolojik bir lanetle insanları etkisi altına aldığına dair bir ipucu vermektedir. Daha önce fark ettin mi bilmiyorum ama Sinister'da korku filmlerinde sıkça görülen klasik lanet formülü işlemektedir. Önce bir masum keşif yapılır. Allison kasetleri bulur,
Sonra bir saplantı oluşur, sürekli kasetleri izlemeye başlar, ardından ailede huzursuzluk başlar. Eşiyle arasındaki gerginlik artar, çocukları rahatsız olur, bir sonraki periyotta ise gerçekle rüya birbirine girer. Allison paranoyaklaşır, sürekli gölgeler görmeye başlar ve sonuç olarak kaçmaya çalışmak faydasız gibi görünmektedir. Çünkü lanet zaten bulaşmıştır ve onun peşinden gelecektir. Bu detaylar aslında filmin sadece doğaüstü bir korku hikayesi olmadığını, aynı zamanda lanetlenmiş bir psikolojik çöküş hikayesi olduğunu bizlere göstermektedir. Şu ürpertici bilgi ise bu filmi araştırırken beni gerçekten şaşırmama sebep olan bir nottu. Filmde Boogle'un kurbanı olan çocukların fısıltıları gerçekten korkutucu bir yöntemle kaydedildi. Ses tasarım ekibi bu bölümleri kaydederken çocuk oyuncuları dar ve kapalı bir odada tutarak onlardan fısıldamalarını istedi. Daha sonraysa sesleri kaset formatına dönüştürüp tekrar üst üste eklediler. Sonuç ise gerçekten rahatsız edici bir fısıltı korosuydu. Filmi dikkatlice izleyen dostlarım bu söylediklerimi fark edecektir. Şöyle ki, Allison ailesi taşınarak kurtulabileceklerini sanıyorlardı ama aslında bu laneti tamamlayan son adımdı. Çünkü Boogle'un laneti yeni bir eve taşındığında aktive oluyor. Yani Allison taşınarak aslında sadece kendini ve ailesini ölüme daha da yaklaştırmıştır. Bu detay filmin en dehşet verici twistlerinden biriydi. Başından beri izleyenler de Allison gibi düşünüyordu. Ancak yönetmen son anda izleyicinin bu hatayı fark etmesini sağlayarak güzel bir ters köşe sunmuş olmaktaydı. Filmin müzikleriyle ilgili ürpertici bir bilgi de aynen şudur dostlarım. Evet, şunda hemfikiriz. İzleyiciyi bilinçaltında rahatsız etmek için tasarlanmıştır. Fakat özellikle Super 8 kaset sahnelerinde duyulan besteler ters çevrilmiş ses örnekleriyle doluydu. Yani bazı sesler geriye doğru çalındığında beynimizin anlam veremediği ama rahatsız edici bulduğu tuhaf etkiler bırakıyordu. Hatta filmin ana müziklerinden biri olan Family Hanging Out ters çevrildiğinde arka planda çocuk çığlıklarına benzeyen garip sesler duyulabilmektedir. Bu tamamen bilinçli olarak yapılmış korkunç bir detaydır. Peki dostlarım, şimdi filmde adı geçen şu Boogle varlığı nedir? Biraz buna bir değinelim. Biraz diyorum çünkü derinliklerde kaybolmak istemiyorum. Filmde Boogle eski çağlardan beri çocukları kaçırıp ruhlarını yiyen karanlık bir varlık olarak tanıtılıyordu. Ancak gerçekte Boogle'un mitolojik veya dini bir geçmişi yoktu. Peki neden yaratılmıştı? Yönetmen Scott Derrickson ve senarist Robert Cargill bilinen şeytani varlıklardan farklı olarak yeni bir korku ikonu yaratmak istemişti. Boogle eski Mezopotamya veya Babil mitlerinden geliyormuş gibi gösterilse de aslında tamamen film için uydurulmuş bir varlıktı. Ama onun korkutucu etkisini güçlendirmek için bazı eski mitlerden esinlenildiği doğrudur. Dostlarım, Boogle ismi kulağa gerçekten şeytani geliyor, değil mi? Bunun nedeni ismin bilinçli olarak Baal ve Gul kelimelerine benzetilmiş olmasıdır. Baal kelimesi eski Mezopotamya ve Kenan mitolojisinde tapılan bir tanrıydı. Ancak zamanla Hristiyanlık ve İslam'da şeytanı temsil eden bir figüre dönüştü. Gul ise Arap mitolojisinde mezarlarda yaşayan, insan etiyle beslenen iblislere verilen isimdir. Bu iki kavramın birleşimi Bughuul'un hem şeytani hem de ruh emici bir varlık olduğu fikrini güçlendirmiştir. Bughuul varlığının yüzünü incelediğimizde insana benzediğini ama aynı zamanda insan gibi olmaması gerektiğini hissediyoruz. İşte burada devreye Uncanny Valley yani tuhaflık vadisi teorisi giriyor. Tuhaflık vadisi nedir diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Tuhaflık vadisi
Bir şey ne kadar insana benzer ama tam olarak insan gibi görünmezse o kadar rahatsız edici olur demektir. Bughul'un yüzü beyaz ve cansız, gözleri boş ve derindir. Dudakları yok, yani yüzündeki hiçbir kas hareket etmemektedir. Bu yüzden onu gördüğümüzde bilinçaltımız bu insan gibi görünüyor ama kesinlikle insan değil diyerek tepki vermektedir. İşte bu teori de onun neden bu kadar korkutucu olduğunu açıklamaktadır. Bughul rastgele insanlara musallat olmamaktadır. Onun hedefi çocuklardır. Çünkü çocuklar daha saf ve savunmasızdır. Onları kandırmak, yönlendirmek daha kolaydır. Çocuklar ruhlarını şeytani varlıklara daha kolay açabilir. Bughul'un yöntemi ise çok spesifiktir. Bir aileyi lanetli bir eve çeker, bir çocuğu etkisi altına alır, o çocuğa ailesini korkunç bir şekilde öldürtür. Sonra çocuğu kendi dünyasına çeker ve ruhunu tüketir. Ve bu döngü böyle devam eder. Filmde Bughul'un fiziksel olarak insanlara zarar verdiğini hiçbir sahnede görmemekteyiz. Onun yöntemi bambaşkadır. İnsanları doğrudan öldürmek yerine onları manipüle etmeyi sever. Çocukları hipnotize ederek ailelerini öldürmeye zorlar. Sonrasında ise öldürme anlarını kaydeden Super 8 filmler aracılığıyla bu çocukların ruhlarını hapsetmektedir. Peki neden Super 8 kamerayla kayıt almaktadır? Çünkü filmde adı geçen Super 8 kasetleri birer kapı görevi görmektedir. Bughul bu görüntüler sayesinde dünyaya sızabilmektedir ve insanlara ulaşabilmektedir. Bu da onu geleneksel şeytan figürlerinden ayıran en korkutucu detaylardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte böyle dostlarım. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi sakın unutmayın. Daha araştırılmayı bekleyen çok film var ve bu çıktığım yolda hep birlikte emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğim. Ben Kapital Burak.